Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi desteklerinizden, katkılarınızdan dolayı ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere yürekten çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim bu hafta Çin'i işleyelim istedik çünkü çok yoğun soru geldi. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında neler oluyor, Orta Asya'da neler oluyor, Asya'da neler oluyor, aslında Asya bloğunda neler oluyor yönünde sorular geldiği için biz de bu haftayı Orta Asya'ya ve bu coğrafyaya ayıralım istedik. Özellikle efendim bu son dönemlerde yani toplumsal olayları yani toplumu irdelediğimiz andan itibaren çok Orta Asya'ya değinemedik. Tabii oradaki olaylara çok baktık ama hani video çekme noktasında biraz eksik kaldık. O yüzden biraz orayı irdeleyelim istedim bu hafta. Şimdi özellikle Ağustos 2021'de biliyorsunuz Afganistan'da olaylar oldu. Taliban Afganistan'a girdi bir gecede çok hızlı bir şekilde. Ardından Aralık 2021 hatta Ocağa yansıdı. Ocak olarak geçti tarihlere. Ocak 2022'de de Kazakistan'ın karıştığını gördük. Orada bir doğalgaz fiyatlarına yapılan zam neticesinde halkın bunu protesto etmesi suretiyle bir kargaşa oldu ister istemez. Şimdi bu iki olay özünde farklı vakalar gibi gözükse de aslında temelde bölgeyi istikrarsızlaştırmak açısından aynı neredeyse benzer özellikleri var çünkü. Şimdi bu bölge özellikle Orta Doğu coğrafyası ve özellikle Asya bloğu bir Çin'in kontrolünde olan bölge aslında. Yani Çin orada çok ciddi bir etki alanına sahip. Çünkü Çin dünya ekonomisine hükmeder noktaya geliyor aslında gelmeye başladı. Dolayısıyla bu çok istenilen bir durum değil Avrupa açısından ve Amerika açısından çok istenen bir durum değil. Dolayısıyla o bölgenin istikrarsızlaştırılması aslında en çok bu tarafta Avrupa'nın ve Amerika'nın işine yarayan bir durum. Tabi biliyorsunuz orada bir Arap Baharı adı altında çok büyük bir plan devreye sokuldu, bir proje devreye sokuldu aslında. Ben Arap Baharı'nın neticelendiğini yani Arap Baharı projesinin neticelendiğini düşünmüyorum. Çünkü henüz petrolün yerini alabilecek bir maden yok. Yani petrolün yerini alabilecek bir şey yok. Bor madeni konuşuluyor. Yalnız bor madeni henüz bu açıdan bakıldığında petrolün gördüğü işlevi görmüyor. Yani bu bilim dünyası açısından tartışılmış, konuşulmuş, hatta bilimsel araştırmalar ortaya konulmuş olsa da henüz petrolün yerini alabilecek, onun gördüğü işlevi görebilecek bir element, bir mekanizma oluşturulmuş durumda değil, keşfedilmiş durumda değil. Dolayısıyla burada bir petrol savaşları oluyor aslında, bir ekonomik savaş oluyor, bir güçler savaşı oluyor aslında o bölgede. Dolayısıyla da ben hani burada ilk kez bu ifadeyi kullanabilirim. Çünkü hani orada petrol artı dolar yani petrodolar savaşları da denilebilir buna. Dolayısıyla bu süreç henüz bitmedi. Başlandı ama henüz neticelendirilmiş değil. Bu projenin temel amacı bölgeyi istikrarsızlaştırmak. Bu çok utanç verici. Yani bunu utanarak, üzülerek, hicap duyarak anlatıyorum. Yalnız gerçekleri de görmezsek tedbir alamayız. Dediğim gibi bizim amacımız da buradan en azından ikaz etmek, öngörüde bulunmak bizim amacımız. Dolayısıyla burada bir istikrarsızlaştırma politikası aslında devam ediyor görüldüğü üzere. Çünkü Afganistan yaklaşık 20 yıl Amerika kuvvetleri ve NATO kuvvetleri Afganistan'da bulunuyorlardı ve bir anda bir gecede çekilme kararı aldılar. İzledik zaten basından da takip ettik.
Böyle bir anda çekilme kararının alınması, hemen ardından, Taliban'ın bu kadar hızlı bir şekilde yayılması, ve hemen ardından üçüncü bir şey daha var. O da, Taliban yayıldı, bölgeyi kontrol altına aldı. Hemen ardından Avrupa basınında böyle Taliban'ı bir şirin gösterme çabaları ortaya çıktı. İşte kadınlara yönelik uygulamalarında yumuşamaya gideceğini falan böyle bir kamuoyuna yansıtmaya başladılar. Şimdi tabii ki hani yönetim A yönetimi olur, B yönetimi olur. Bu başka bir şey. Yalnız bu hadise Afganistan'ı ciddi manada hani Afganistan'ı ciddi manada Taliban'ın kontrol altına alması bölgeyi istikrarsızlaştırdı. Afganistan'daki bu istikrarsızlaşma neticesinde de Çin'in bir kuşak, bir yol projesi sıkıntıya girdi. Yani şimdi burada amaç aslında Çin, yani Çin'i kontrol altına almak. Hani orada özellikle e, Afganistan'ın istikrarsızlaşması, işte Kazakistan'da yaşananlar, işte gelelim Orta Doğu'da yaşananlar aslında Çin'in oradaki büyüme alanını daraltmak. Çin çünkü orada çok ciddi manada büyüyor ve bu Arap Baharı projesi kapsamında henüz yani oranın istikrarsızlaştırma politikası bitmedi demiştik. Çünkü hani Kazakistan'dan sonra başka hedef ülkeler de var aslında. Yani başka orada orayı istikrarsızlaştırıp hedefe Çin'i koymak gibi bir durum söz konusu. Amaç işte Çin'in orada yayılmasını, ekonomik büyümesini engellemek. Hedef hangi ülke, şu ülkedir diyemem. Yani bunu zamanla konuşacağız zaten. Türkiye mi dediğinizi duyar gibiyim. Hayır. En azından şimdilik Türkiye değil. Çünkü hani Türkiye'nin istikrarsızlaşması çok Amerika'nın ya da Avrupa'nın işine gelen, hoşuna giden bir durum değil. Dolayısıyla bizim halkımız da öyle boş bir halk değil. Dolayısıyla bu tip oyunlara gelebilecek bir potansiyele sahip değil bizim halkımız. Dolayısıyla ben hani burada tabii ki oyunlar olabilir. Yani tabii ki planlar vardır ama ben Türkiye'nin çok bu oyunlara geleceğini düşünmüyorum. Oradaki hedef başka. Yani orada aslında Arabistan hedefe konulabilir. Çünkü Arabistan çok böyle zaten İngiliz sermayesiyle ayakta duran ülkeler arasında. Dolayısıyla hani Amerikan sermayesi, İngiliz sermayesiyle ayakta duran ülkeler arasında. Dolayısıyla bir işte Arabistan bir de çok yumuşak bir ülke aslında yani öyle ciddi bir duruşu da yok aslında dünyada. Sadece petrolden kaynaklı ciddi zenginliği var. Öte taraftan bu Çin'i merkeze koyma hedefi ister istemez bölgede Çin'in o etki alanını daraltmaya yönelik oluyor ister istemez. Ve bu ifadeyi de ilk kez biz kullanmıştık. Yani ilk kez biz söylemiştik. Bu süreç yani bütün bunları yan yana koyduğumuzda bu çabalar Çin'in dağılmasını da hızlandıracak aslında. Yani Çin üçe bölünecek demiştik hatırlarsanız. Videolarımızda da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Yukarıya kartlarda mutlaka koyacaktır kızlarım. Bu bölünmeyi hızlandıracak bir şey. Buradaki istikrarsızlaştırma, özellikle Güney Asya bloğunun istikrarsızlaştırılması Çin'in aslında dağılmasını da hızlandıracak bir olay. Yalnız buradaki amaç Çin'in dağılması değil, yani Çin'in üçe bölünmesi değil. Yani burada o bölgenin istikrarsızlaştıralım, o bölgeyi dolayısıyla da Çin bölünsün gibi bir politika değil bu aslında. Çin'in yayılmasını engelleyen bir politika neticesinde Çin doğal akışı çerçevesinde 3 bölgeye ayrılacak. Kraliyet Çin'i de göreceğiz. Bu 3 bölge içerisinden bir tanesi olacaktır Kraliyet Çin. Onu da göreceğiz efendim. Dolayısıyla hani
ister istemez Çin'in oradaki etki alanını daraltmak, onu dar bir alana sıkıştırma çabaları e, kısmen de olsa hani farklı neticeler verse de aslında bir noktada aynı kapıya gelecek gibi bir durumda söz konusu. İşte bu dediğim gibi ister istemez Çin'in bir kuşak bir yol projesini zora sokacaktır. Çünkü başta Avrupa ve Amerika Çin'in bir kuşak bir yol projesinin Avrupa kapılarına kadar gelmesini çok istemiyor aslında. Bu çok büyük bir ekonomik proje, bir kuşak bir yol projesi. Dolayısıyla burada da bir e, engelleme durumu söz konusu olacak ister istemez efendim. İlaveten efendim bu petrodolar projesi dediğimiz bu petrol ve dolar savaşı dediğimiz güç savaşları kapsamında Amerika Orta Asya'da özellikle Güney Asya'da Çin'e kaptırdığı paraları henüz alabilmiş ve tahsil edebilmiş değil. Yani alamamış bu paraları. Dolayısıyla hala bu paraların peşinde Amerika ve burada da Çin'i ister istemez zorluyor. Yani bu paralar nerede şeklinde bir zorlama da var işin açıkçası. Dolayısıyla bu kapsamda Çin'i aslında ciddi manada hedefe koymuş durumdalar. Ve hani burada özellikle Rusya ve İran faktörü çok dikkate alınmıyor. Çünkü İran ve Rusya aslında Çin'e daha yakın duruyorlar. Asya bloğu oradan geliyor zaten. Yalnız burada şimdi şöyle bir durum var. Orta Asya'yı istikrarsızlaştırma politikaları neticesinde hedefte Çin gibi görünse de ki keza öyle zaten. Yalnız uygulanan politikaların bir kısmı, tamamı demiyorum, bir kısmı Rusya'ya da yarıyor ee, bu bağlamda. Çünkü hani hal böyle olunca Rusya'nın etki alanı da artıyor Asya bloğunda. Bu biraz da hani ona yarayan durumları da oluyor ister istemez. Dolayısıyla hani Çin'e yaramazsa da Rusya'ya yarıyor. Rusya'ya yaramasa da İran'a yarıyor. Dolayısıyla o üçlüyü de çok bağımsız düşünemeyiz. Birbirlerine yakın eee, olan ülkeler bunlar. Yani ekonomik anlamda ilişkileri yakın olan ülkeler bunlar birbirleriyle. Dolayısıyla bu süreç hani bu süreç devamında mutlaka ki irdeleyeceğiz bunu. Bu süreç devamında o bölgenin istikrarsızlaştırma çabalarının ben devam edeceğini düşünüyorum ki keza öyle görünüyor zaten. Bu çabanın neticesini de birlikte göreceğiz. Ben bu çabaların neticesinde Çin'in bir bölünme yaşayacağını düşünüyorum. Bir de Arabistan'a bu olayların sıçrama olasılığının olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Amerika'nın olası bir Orta Doğu ve Orta Asya bloğundaki istikrarsızlaştırma çabaları Arabistan'ı da bölebilir. Yani Arabistan'da da bir bölünme yaşanabilir. Hani orada da bir ayrılma söz konusu olabilir. Bu bu süreç ister istemez kendini farklı alanlarda farklı şekilde gösterecektir ki keza ekonomiye etkilerini de görüyoruz. Dünya ekonomisine etkilerini de görüyoruz. Burada çok kısa hani ekonomi geri gelmişken ekonomiden bahsettiğim için çok kısa değinmek istiyorum. Tabii ki Türkiye ekonomisinin içsel faktörleri var. Yani etkileyen içsel faktörler var. Yalnız başta Türkiye olmak üzere dünya ekonomisini etkileyen buradaki petrodolar sistemi üzerine kurgulanan ekonomik yapı aslında şu anda dünyada ki ekonomik krizi tetikleyen en önemli faktörlerden biri de bu coğrafyada yaşananlar aslında. Buraya bakmamız lazım. Yani bu coğrafyaya bakmamız lazım ki
dünya ekonomisinin nereye gittiğini, dünya konjektürünün nereye gittiğini görebilirim. Çünkü hep söylüyorum, yeni dünya düzeni Orta Doğu merkezli şekillenecek. Yeni ekonomik düzen aslında Orta Doğu merkezli şekillenecek. Dolayısıyla o coğrafyada yaşananlar dünya ekonomisini etkiliyor ister istemez efendim. Bu konuları irdelemeye, işlemeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben hepinize şimdilik çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.